Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ressam beresinin yapımını anlatacağım. Kiraz Küpem sayfasına ait bir tasarım olan bu bere çok güzel görüntüsüyle her rengiyle muhteşem bir bere modeli. Sayfasından kendisine teşekkür ediyoruz. Kiraz Küpem sayfasına teşekkür ediyorum. İzin aldım ve kendisi de video çekmem için izin verdi. Buradan bu tasarımı bizlere kazandırdığı için bu modeli kendisine teşekkür ediyoruz. Çok istek de vardı bu ressam beresini çekmem yönünde. Ben de birlikte ördüm, motiflerimizi hazırladım. Sizlerle de kendi dilimin döndüğünce nacizane paylaşmak istiyorum yapımını. Şimdi kısaca bilgilerden bahsetmek istiyorum. Malzeme bilgisi vermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim kullandığım renkler, siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İp olarak da Alize Cotton Gold ip. Hepsi aynı marka arkadaşlar. Bu iple ördüm. Tığım yine renklerimi ben bu şekilde sırasıyla dizdim. Siz elinizde kalan farklı iplerle de örebilirsiniz. Orta kalınlıkta çok kalın olursa belki sayılarını azaltarak, motif sıra sayısını azaltarak istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Bu şekilde renklerimi kullandım ben. Küçük küçük böyle arta kalmış ipleri de kullanırsanız zaten hiç fark etmiyor. Her rengiyle de gayet güzel bir görüntüsü oluyor. Benim elimde olan iplerle bu şekilde birazcık daha birbirine yakın uyumlu renkler kullandım. Tığımda yine 3 milim bir tığla ördüm. Ördükçe zaten size bilgileri vereceğim. Motif ölçülerini, diğer türlü berenin bitiminde olan kendi ölçüsünü bittiği halinde. Evet, bu şekilde gösterdiğim malzemeleri sizler de evinizde farklı ipler de varsa değerlendirebilirsiniz. Ben motiflerimi öncelikle bu şekilde 5 adet ördüm. Çünkü bu berede bir adet altıgen motif, 6 adet de bu şekilde kare motifler olacak. Ben 5 tanesini hazırladım daha önceden. Sizlerle şimdi hem kare motifini zaten bilindik bir motif. Daha önce bu motifle en azından şu kenar kısımlarıyla ekran görüntüsü bile çekip, yani Instagram sayfasından bile çekip bakarak çıkartabileceğiniz bir model, e, motif modeli. Çok basit. Çok yerde de görmüşlüğünüz vardır. Ben kare motifte bunu çekmemin nedeni de önce şu kare motifi göstermek istiyorum arkadaşlar. Yeni başlayanlar için. Eğer siz zaten bu motifleri biliyorsanız da bu kısımları geçebilirsiniz. Ama yeni başlayanlar için özellikle de şöyle renk renk yaparsanız daha güzel olacaktır bereniz. Böyle birbirini tamamlayan renklerde ya da böyle çok birbirini patlatan renklerde sihirli bir halka yapıyorum. İlk rengimi zaten ortada sırasıyla ben koydum. 2 zincir çektim. Bu halkanın içerisine ikili trabzan yaptım. Çektiğim 2 zincirle birlikte 1 2 tekrar, eliniz çok gevşekse bu aralarda bir tane zincirle çekebilirsiniz. Elim çok gevşek olmadığı için ben 2 zincir çektim. Hemen 2 zincir sonrası yine 3 tane üçlü gruplu böyle 3 ikili trabzanlar yapıyoruz. Üçerli gruplarda oluyor. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı sihirli halkanın içerisine yine 3 adet ikili trabzan. Burayı da sıkılaştıralım. Ortada zaten belli olacak, kendini belli edecektir. Yine 2 zincir, 4 köşeden oluşacak kare motifimiz. 2 3. Şimdi ekleme yerine geldik. Ben bu birleştirmeleri bir zincir çekiyorum. Bakın başta çektiğim 2 zincir değil. Şöyle göstermek istiyorum. Bu ilk yanında yaptığım trabzan. Tepesine kaydırma değil. Ama siz kaydırma da yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzanla ben sık iğne şeklinde kapatıyorum. Kaydırma şeklinde değil.
Bir zincir çektim. Bu ipimi burada kestim. Dediğim gibi siz eğer böyle renkle devam edecekseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Hiç kesmeden bu kısımları yapın. Arkadan da en sonda sihirli halkamızın bu kalan kısmına düğüm atıp gizlemek. En son onu yaparız. Burada ipimi kestim. Hemen ikinci rengim, yeşil rengimi alıyorum. İpimi arkaya bu şekilde getirdim. Yine birleştirme yaptım. En son bitirdiğim yerden tekrar ipimi çıkardım. Arkada ikisi eşit olsun. Hem bu boşlukta onu da gizleyeceğiz. Bir iki zincir yine çektim. Bir iki trabzan. Hiç zincir çekmiyorum bu sırada. Direkt köşeye geçiş yapıyorum. Bu iki ipimizi de böyle elimizle tutarak bu köşeyi de tutturalım. Arkadan 3 tane trabzan yaptık. Burada yine 2 zincir çektim. Aynı yere yine 3 adet trabzan, ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet. Yine zincir çekmeden diğer köşeye geçiyorum. Yine buraya da aynı üçerli trabzanlarımızı yapıyoruz. 3. Bu köşelerde sadece ortalarda 2 zincir çekiyoruz. Eliniz gevşekse bir zincir de çekebilirsiniz. Çok gevşekse ya da tığ numaranız küçükse 3 milimden yine 2 zincir çekebilirsiniz. Bir zincir de uygundur. Çok böyle boşluk görünecekse yani onu siz elinizin ayarına göre de bakabilirsiniz. Bu kare motiflerimiz 10 santim genişliğinde olacak bitmiş hali. Ona göre de küçük olursa ya elinizi gevşek tutarsınız ya da bir sıra daha yaparsınız. Bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın 4 köşeyi yaptım. İlk köşenin sade başlangıçta bu üçlü trabzan 3 adet trabzanını yapmıştım. Yine zincir çekmeden sonunu birleştirmeden bu üçlü grup yani üçerli grup bu trabzanları da bitirirken yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve 2 zincir değil başta çekerken ikinci trabzanın tepesine birleştiriyorum. Sık iğne ile bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde başlangıçlar olacak. Bu sırayı da göstereceğim. Çünkü 5 sıradan olacak bu motiflerimiz. Bakın 1 2 3 4 5 sıra. Artırmalarımızda aradaki bu gruplar, şimdi bu araya üçlü trabzanlar gelecek. Bir üste yine ikili, bu şekilde de arttırmalarımız olacak. Yine aynı bitirdiğimiz yerden başlıyoruz. İpimizi sabitleyelim. 2 zincir çektim. Yine arkadan iplerimi tutarak ilk trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Bakın şimdi buradaki aradaki boşluğa 3 adet trabzan gelecek. Burada bu kutucuklarda arttırmalar oluyor. Bir üst sırada 2 adet kutucuk oluşacak. Bakın üst sırada da şimdi köşeyi yapıyoruz. Bu 2 adet boşluğa diğer renkle yine böyle üçerli trabzanlar denk gelecek. Sonuna kadar bu renkle de örelim. Köşelerimizde yine aynı 2 zincir çekerek oluşturuyoruz.
trabzanlarımızı hiç zincir çekmiyoruz. Bu aralarda sade köşelerde hiç zincir çekmeden direkt bu boşluğa üçlü trabzan, yani 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan, tekrar zincir çekmeden diğer köşeye geçiş yapıyoruz. Burayı çözdük zaten. Sonuna kadar gelelim buraya. Yine sonunda geldim. Boşluğa 3 tane trabzan yaptım. Ve köşemizin ilk 3 trabzanını da buradaki bitişte birleştirmeden önce yapıyoruz. Bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın yine aynı çektiğim, başlangıçta çektiğim 2 zincir değil de bu yanındaki trabzanın tepesine sabitliyorum sık iğne şeklinde. Yine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Renklerimiz de bakın ortaya çıkıyor. Motifimizin renkleri. Şimdi diğer renge geçeceğim. Bu ilk renkten bir tık daha farklı bir ton. Aynı yani tonlar ama renk, koyuluk, açıklık var. Hemen başlıyoruz yine. Burada da şu ilk sırayı göstereyim. İlk kutucuklarla, yani sırf bu yeni başlayanlar için arkadaşlar. 2 zincir çektim tekrar. Elim arada kameraya çarpıyor. 2 çektiğim 2 zincirle birlikte burada 3 trabzanımız olmuş oldu. Hemen arkada bunları da alalım. Bakın 2 kutucuk oldu burada. Alt sırada bir kutucuk vardı boşta. Üçlü trabzan, 3 tane trabzan yaptık. Burada da bu 2 kutucuğa yine üçlü üçerli trabzanlarımızı yapacağız. Artırmalarımız da bu şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi üçüncüyü de yapıyoruz. Yine hiç zincir çekmeden diğerine geçiş yapıyorum. Bu ipleri en son makasla kesiyoruz. Zaten biraz gizlediğimiz zaman yeterli oluyor. Sağlamlığından emin olduktan sonra. Yine zincir çekmeden direkt bu köşeye geçiş yapıyoruz. Hemen 2 3 2 zincir çekiyorum. 1, çok elinize hani böyle trabzanları kısa tutmayın. Motifiniz küçük olabilir. Bakın burada da 2 adet böyle boşluklara 2 kutucuğa 3'er adet trabzan yapmış olduk. Bu sırayı da sonuna kadar tamamlayalım. Bir rengimiz daha var. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ben sırayı bitirdim. Son buradaki rengime geldim. 1 2 3 4 5 tane köşelerdekilerini saydığımızda böyle üçlü trabzanlarımız olacak. Sıramız 1 2 3 4 5 sıradan oluşacak. 6. sırayı da şimdi altıgen motifin, ben bunu tamamlayalım. Altıgen motifi birlikte örelim. Onun da size ilk 2 sırasını gösterdikten sonra renklerimizle ayarlayıp ördükten sonra altıgen motifimizi 6 sıra yapacağız. Bu kare motiflerimiz 5 sıradan oluşacak ki 6. sıralarını motiflere altıgen motife eklediğimizde beremizi son sıramızı bu renkle yapacağız. Eklediğimizde en son sıramızı ekleyerek örmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimizle de örelim sonuna kadar. Bakın burada da 3 kutucuğa 3 adet trabzan yaptım. 3 boşluğa da bu şekilde ilk arttırmamız 2, bu sırada da 3 tane olacak. Bunu da örelim, tamamlayalım. Bundan sonra yani böyle çok gösterilecek bir şeysi yok. Video çok uzun da sürmesin. Görüntüde de zaten çok anlaşılacak, çok basit çözümü, basit bir motif. Örelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, motifimi tamamladım. Dediğim gibi bir sıra daha olacak. Toplamda 1 2 3 4 5 6 sıradan oluşuyor. 6. sıramızı bu renkle eklerken kare motiflerimiz bu şekilde 5 sıra olacak hepsi. Şimdilik hazırlayalım 6 adet kare motifimizi. Şimdi altıgen motifimizin başlangıcını ben bir 2 sıra size göstermek istiyorum. Yine aynı renkleri kullanacağım. Altıgen motifimizi de yapalım. Altıgen motifimizi 6 sıradan oluşturacağız. Onda herhangi bir şey yok.
tam sırasını yapacağız. Sadece kare motiflerimiz bir sıra eksik olacak. Ekleme yaparken de son sıralarını bu şekilde tamamlamış olacağız. Hemen yine bu şekilde sihirli halka yapıyorum. Başlangıçta sadece altı kenarı oluşacak bir şekilde öreceğiz. Yine aynı kare motiften farklı bir yanı yok çok. Ekranda birazcık sıkıntı yaşıyorum kamerada. Yine aynı 2 zincir çekerek ilk 3 adet olan trabzanımı yaptım. Burada yine dediğim gibi eliniz sıkıysa 2 çekin, gevşekse 1 adet de çekebilirsiniz. 6 köşeden oluşacak şekilde bu şekilde 3 adet trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bu 2 çektiğimiz zincirler köşelerimiz olacak. Yine 2 zincir çektim. Tekrar ipimizi azıcık böyle sıkalım. 2 3 2 zincir çektim. Yine 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 dördüncü köşemizi yapıyorum. Yine 2 zincir çekerek köşelerimizi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5.'yi yapıyorum. Son bir tane köşemiz kaldı. 3 adet trabzan. Evet. 1 2 3 4 5. Son köşemizi de buraya 2 zincir değil de yine aynı eklediğimiz gibi ilk trabzan tepesine sabitliyoruz. Sık iğne şeklinde. Burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Arkadan da bunu çok kısmaya gerek yok. Zaten bu tam tepesi olacağı için berenin ortası, kenarlara gelecek kare motifler. Berenin ortası olacağı için bu yuvarlak geniş kalsa da sıkıntı yok. Buraya kulpunu yapacağız. Kapanacak, yani orayı kapatarak gizlemiş olacağız. Hemen yine ikinci rengime yeşili alıyorum. Bunun da zaten pratik, aynı teknik. Kare motiften farkı altı köşesi olması, yani altıgen bir motif olması. Yine aynı köşemizde birleştirdiğimiz son ipimizi kestiğimiz yerden başlıyoruz. Bu köşemizden 2 zincir çektim. Trabzanımı oluşturdum. Hemen hiç zincir çekmeden diğer köşemize geçiyoruz. Bu aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerdeki bu trabzanları yaptığımız yerlerde 2 adet zincirimiz oluyor. Yine bakın aynı yere 3 adet trabzan yapacağım. Evet, ilk köşemiz. Bunu arkadan en son makaslarla bu ipleri kısaltacağız. Direkt yine zincir çekmiyorum. Bu kısma geçiyorum. Üçüncü köşemizin trabzanlarını örüyoruz. Bu motifimizi ördükçe arkadaşlar bir marullanma olabilir. Çünkü altıgen bir motif. Bunu ters çevirerek hafif ısıda bir ütü yaparsanız düzelecektir. Bu el ayarıyla da alakalı. Dediğim gibi sonuna kadar bunu örelim. Son kısma gelelim. Evet, yine sonuna geldim. Bakın 1 2 3 4 5 köşemiz var. Son köşemizi de yine zincir çekmeden kare motifte nasıl sonunda bu şekilde 3 tane trabzanımızı yapıyorsak bu motifte de değişen bir şey yok. Bir zincir çektim. Hemen ilk 2 zincir değil, yanındaki trabzan tepesine sık iğne ile sabitledim. Köşelerimiz 6 köşemiz.
elde etmiş olduk. Şimdi ipimi yine kesiyorum. Diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimi alıyorum. Başlangıcını yine ben göstereceğim. Sonra hızlıca motifimizi örüp ekleme kısmına geçmek istiyorum. Aşamaları var çünkü motiflerimizin. 2 zincir çektik. Beremizin pardon. Aşamaları var. Eklemesi, lastik kısmı derken uzun bir video olmasını istemiyorum çok. Yine zincir çekmeden bakın arkadaşlar. Yine aynı bu motifteki gibi bakın ilk sırada ilk boşluğa bir tane boşluğumuz vardı. 3 tane trabzan yaptık bu kutucuğa. Diğer sırada 2 tane, bu şekilde 3 4 diye artırarak devam ediyor bu motif. Hemen ilkine yine bu altıgen motifte de aynı zincir çekmeden geldim. Buradaki boşluğuma 3 adet trabzan yaparak burada bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. Yine zincir çekmeden, bu iplerimiz uzunsa, çok uzunsa şu aralarda yine tutarak örerek gizleyelim arkaya. Hemen buradaki şimdi ikinci köşemizi yapıyoruz. Bu arada da birer tane boşluklar olacak. Onlara da 3 adet trabzan yaparak ilk boşluklarımızın artırmalarını yapmış olacağız. Bu köşemizi de yapıyoruz. Bakın bir tane ortada kutucuğa 3 trabzan yaptık. Yine 2 zincir çekiyorum. Köşemizi oluşturuyoruz. Aynı bu şekilde kare motifte nasıl ilerlediysek burada da aynı şekilde ilerliyoruz. İlk köşemiz, arada da bir tane boşluğa 3 adet trabzan yapıyoruz. Yine boşluğa geldik, hiç zincir çekmeden buraya da 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Zincir çekmeden köşemizdeki üçerli trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 adet zincir ortada, yine aynı yere 3 adet trabzan, tekrar aradaki boşluğa 3 adet trabzan. Bu şekilde ilerleyelim. Tüm renk sıralarımızı aynı. Bakın bir üst sırada da burada 2 tane kutucuk boşluk olacak. Buralara da üçerli trabzanlarımız olacak. Bir üst sırada da yine aynı renkte şu rengine kadar örelim. En son rengini bu iple öreceğiz. Bunu tamamen bitirmiş olacağız altıgen motifimizi. Burada ekstradan sıra örmeyeceğiz. Sadece kare motiflerimizi eklerken son sıramızı bu renkle ekleye son sıramızda tamamlamış olacağız. Renklerimizi tamamlayalım arkadaşlar ve devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde altıgen motifimizi tamamladım. Şimdi kenarlarını en son ekleme yerini, renginizin son motiflerinizin son rengini ne renk yapacaksanız o renkle işimiz artık bundan sonra. Bu renkleri kaldırıyorum ben. Hem de motiflerimizi nasıl dizilimini göstereceğim sizlere. Bu rengimle ben yaptım son sırayı. Hemen bakın hafif bir marullanma oluyor arkadaşlar. Çok hafif yani. Bunu ters yüzünden bu şekilde ütüleyerek, çok zaten eklediğinizde bu düzelecektir. Çok bir yani marullanması yok öyle. Sadece şu köşeler altıgen olduğu için hafif böyle dalgalı oluyor. Hemen son rengimi yaptım ve son sıramı gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 4 5 6 sıradan oluşuyor. Son arttırmalarımızda 1 2 3 4 tane de kutucuğa biz üçerli trabzan batarak bu şekilde tamamladık. Hemen kenarlarına bu şekilde gelecek eklemelerimiz olacak ve beremizi tamamlamış olacağız. Şimdi eklemeyi ben bu renkle yapacağım için hemen başlamak istiyorum. Hemen başlıyorum. Bu motiflerimizin son sırasını yapmamıştık. Şimdi sıra sonuna yine aynı kesmeden normal motif 6. sırasını gider gibi böyle örgünün alt sıralarında nasıl başladıysak burada da bu şekilde başlıyoruz. İlk sırada 2 zincir çektim. Bakın arkadan yine ipimi alt sıralardaki gibi ilk 2 trabzanımı yapıyorum. Ve hiç zincir çekmeden tekrar
kutucuklarımızı altıgen motifimizde tamamlamıştık. Burada da şimdi bakın 1 2 3 tane kutucuğa yapmıştık. Burada da 4. Yani hiçbir farkı yok. Sistem aynı. Kare ile altıgenin sadece köşelerinde fazlalık farkı var. Diğer yerlerini aynı yaparak ilerliyoruz. Burada ilk bu rengimizle örüyoruz. Ve bakın arkadaşlar, şimdi ilk 3 kutuyu, ilk 3 trabzanımızı örüyoruz. Köşemizdeki hemen hiç zincir çekmeden burada alıyoruz. Köşemize çıkıyoruz. Zincir çekmeden burayı kapatıyoruz. Burada yani sadece kapatma kısmını yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tekrar 3 trabzan yapıyoruz bu köşeye. Bakın arkadaşlar, köşemizi tutturduk. Hemen burada alıyoruz ve kapatıyoruz. Sadece kapatmak. Direkt buraya geçiş yaptık. Hatta kapatmadan direkt geçiş yapılabilir arkadaşlar. Şimdi kapatmadan geçelim. Hemen burada da 3 trabzanımızı yaptık. Bu boşluğa geçtik. İçerisinden geçtim. Direkt buraya. Buraya da 3 trabzan yapıyoruz. Köşelerimizi bu şekilde ekleme yerlerini aradaki boşluğa batıyoruz. Bunu daha önceki çanta videosunda da eklemelerim aynı, hemen hemen benzer. Direkt buraya geçiş yaptım. Yine 3 trabzan örüyorum. Bakın köşeleri denk gelecek zaten. Bunu da buradan geçirdim. Hemen kapatmadan, siz kapatabilirseniz de deneyin, hangisi hoşunuza giderse bu şekilde ilerleyin arkadaşlar. Kapatsanız da sıkıntı olmuyor, kapatmasanız da bir fark olmuyor yani. Yine bakın bu 3 trabzanımı yaptım. Burada hiç atlamadan bu boşluklardan alarak şimdi köşemize geçiyoruz. Köşemize de ilk 3 trabzanımızı yapıyoruz. 3, bakın ilkini alıyoruz köşemizin. Sonrakini diğer motifi birleştirirken yapacağız bu köşeyi de. Direkt yine burada sadece köşelerde kapatıp, çünkü bu köşelerde 2 zincir olduğu için aralarda köşelerdekilerini kapatıyoruz arkadaşlar. Ama zincir çekmiyoruz. Bakın bu şekilde eşit bir şekilde olacak. Direkt şimdi bu motifimizi ekledik. Bu sırayı kenardan yine boşluklara 3 trabzan yaparak ilerleyelim. Öreceğimiz, tamamlayacağımız yeri size göstereceğim. Evet. Şimdi dolaştı. Tekrar buraya geliyoruz. İlk motifimizi bu şekilde eklemiş olduk. Zaten bir motif daha gösterdiğimde siz de diğer motifleri son motife gelene kadar eklemelerimizi ekran arkasında birlikte yapalım. Sonrasında diğer kısımlarına geleceğiz. Buraya kadar ördüm. Bakın arkadaşlar, köşelerimizden birer tane alıyoruz. Buraya kadar geldim. Başlangıç yerimden de ilk bu kısmı almıştım köşemin. Şimdi buradan da ilk üçünü ördüm. Evet arkadaşlar, bakın burada eklemiş olduk. Sonuna geldim. Köşemin ilk 3 trabzanını yaparak şimdi başka bir motifimizi aldım. Direkt ipimin başına alıyorum. Burada ipimi kesik çıktığı için düğüm atmak zorunda kaldım.
Burada hemen bu kısma direkt trabzan, yani bu motifi aslında 3 tane trabzan yapıyorum bu köşeye. Bakın şimdi ilmeğimi çıkardım, yani köşelerdeki üçlü trabzanların ilklerini yapmış olduk. Buradan ekleyerek aşağıya doğru gideceğiz. Hemen bu kısma geldim, ipi kesmeden ipimizi eklememiz devam edecek. Burada da yine 3 trabzan yapıp bu kısımdan aldım, direkt diğer boşluğa geçiş yaptım. Yani çok basit. Bir tane daha gösterdiğim zaman zaten tekniğini anlayacaksınız. Hemen diğer boşluğa geçiş yaptım. Alttan alarak direkt trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. İki, üç. Bakın köşelerdeki sadece bir üçlü trabzanların ilkini yapmış olduk. Direkt buraya geçiş yaptım. Zaten ekleyeceğiniz yerler belli arkadaşlar. Sayıları doğru yaptığınız sürece geldik. Hiçbir yanlışlık, eksiklik, hata olmayacak. Şimdi köşemize geldik. Bakın buradaki köşemize 3 adet trabzan yapıyoruz. Bu motifimizi şimdi altıgen motifimize, önce buradaki kare motifimizi ekledik. Şimdi de ilk 3 trabzanımızı yaptığımız anda bakın nereye batacağımız belli arkadaşlar. Kare motifin köşesi değil, altıgen motifi ekleyeceğimiz için altıgen motifin bu köşesine batarak buradan aldım. Hemen diğer üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani 3 adet trabzanımı yapıyorum bu köşemin. Bakın şimdi tekrar kare motifimizi ekleyerek devam ediyoruz. Köşeleri eklemiş olduk bu şekilde. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 1 2 3 buraya geldik. 1 2 3 köşeye kadar gelelim. Bunu da görmüş olduğunuz gibi bakın köşeler kare motiflerin altıgen köşelerle birlikte birleştirerek şu kısma kadar gelelim. Evet, bakın köşeye geldik. Şimdi bu köşemizi 3 trabzan yapıyoruz. Hemen altıgen motifimizin bu köşesinden alıyoruz bir tane ve diğer 3 trabzanı yapıp dediğim gibi burada bir tane kapatıyoruz. Onu unuttum. Kapatalım bir tane. Bu aradaki zincir sayalım. Motiflerimizin aralarında 2 tane yapıyorduk ama ekleme yaparken bu köşelerde bir tane kapatırsak zaten bakın dengeliyor. İkisi de aynı boyutta gibi görünüyor. Hemen şimdi bu sonuna kadar nasıl burada geldiysek aynı şekilde örüyoruz. Diğer motifimizin eklemesini başa geldi mi alacağız. Burayı da göstereceğim. Zaten çözdük. Diğer 3 motifimizi de ekleyelim. Sonuncuya gelene kadar. Sonuncu da aynı şekilde eklenecek. Hiçbir çözmüş olmanız lazım. Şimdi biliyorum ki birçoğunuz çözdü bunu. Ben tekrar yeni başlayanlar için bir kez daha göstereceğim. 3 trabzan yapıyorum. Bakın buraya kadar örüyorum. Sadece bu köşeye geldiğimizde 3 trabzanımızı yapıyoruz köşemizin. Evet.
Hemen tekrar bir motif daha alıyorum. Köşemizden, herhangi bir köşemizden düz tarafını çevirip 3 trabzan yaparak bu köşeye de başlıyoruz bunu eklemeye. Yine bakın 3 trabzanımızı yaptık. Buradan alıp devam ediyoruz. Köşelerimizin ilk 3 trabzanını yaptık. Şimdi aradaki boşlukların trabzanlarını örerek devam ediyoruz. Bu kısma gelene kadar şu köşeye gelelim. Yine burada ben göstereceğim arkadaşlar. Anlamayanlar için, yeni başlayanlar için tekrar devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, yine köşeden önceki kısmı örüyorum. Tekrar hemen zincir çekmeden direkt köşemize geliyoruz. Sadece bu köşemizi kapatınca bir zincir çekiyoruz. 3 trabzanımı yaptım. Tekrar burayı göstereyim. Bakın 6 altıgenin köşesine ekleme yapacağız arkadaşlar. Bu kare motifin değil, bu kare motifimiz oluyor. Bir önceki motifi eklediğimizdeki köşe, biz altıgen olana bu köşeye eklememizi gerçekleştireceğiz. Yani bu yanındaki kare motifin köşesi değil. Biz her zaman köşelerde altıgen olan köşeye eklememizi yapıyoruz. Bakın ilk köşe, bu köşedeki 3 trabzanımızı ördükten sonra geliyoruz. Altıgen motifimizin köşesine eklememizi yapıyoruz. Bu arada boşluk oluşmasın. Burayı da burada kapattım. Sadece kapatıyorum. Zincir çekmiyorum ekstradan. Hemen 3 tane daha trabzanımızı yapıyoruz ve sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bu ipimizi de örerek arkadan yürütelim. Hemen diğer boşluğa geçmeden önce burayı kapattım. Bakın arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiş yaptım. Bu şekilde daha göstermeme gerek yok. 2 motif ekledik. Sonuna kadar motiflerimizi aynı sistemle ekleyerek bunu da sonuna kadar götüreyim. Anlaşılır olacaktır. Bir göstereceğim size eklememiz nasıl ilerliyor diye. Bir, iki, üç. Her boşluğa alıyoruz. Burayı unutmayın arkadaşlar. Her boşlukta atlamadan yapalım ki eşit olsun. 3, buraya. Şimdi köşemize geldik. 1, bakın ekleyerek ilerliyoruz. Köşemizde de hemen ilk 3 trabzanımızı yapıyoruz. Bakın. Burada yine altıgenimizin bu tarafına eklemiş olduk. Kapattım sadece. Şimdi sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Beremiz yavaş yavaş şekil alıyor arkadaşlar. Zaten bu şekilde olacağı için yani görüntüsü beremiz katlanacağı için yuvarlak lastik kısmı örülecek. Bu şekilde toplanmasında sıkıntı yok. Yani düz bir bere olmayacak. Yani açık motifleri birleştirdikçe kendini toplamış olacak. Zaten burayı da bakın anlattım. Bir önceki motifi nasıl eklediysek bunu da aynı şekilde ekledik. Sadece bu köşemize
bir üçlü trabzanı ekleyip diğerini de yapıyoruz. Buradan yukarıya doğru ilerliyoruz. Boşluklara üçerli trabzan yapıyoruz. İkili trabzanlarımız, iki seferde çıktığımız. Sonlarda da sadece köşemizin ilk üçlü trabzanını, ikili trabzanı, 3 adet trabzanını örüp devam ediyoruz. En son o kalan kısımlarının kutucuklarını da boşluklarını dolduracağız. Bu eklemeleri bitirdikten sonra oraları da göstereceğiz. Şimdi siz eklemelerini yapın. Ben de ekran arkasında bakın. Yine buraya geldik. İlk üçlü trabzanımı yaptım. Diğerini hemen motifimizin düz yüzünden trabzanlarımı yapıyorum. 3 adet ve aynı şekilde eklemeye devam ediyorum. Çok basit. Bu kutucuğa atlıyorum ve göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu da aynı bu şekilde eklene gelecek. Zaten gördünüz, ekledikçe de bu marullanma da düzeliyor. Bunu da bu şekilde ekleyeceğiz. Bu kısmı buraya, bu kısmı buraya, yine başa geleceğiz. Sonrasında diğerini, sonrasında diğerini, en sonunu zaten üç kenarını birden eklemiş olacağız. Çünkü burada buna da bitiştireceğimiz için sonuna geldiğimi yine ben burada, eğer çözemeyeceğiniz bir durum olursa son motifi tekrar göstereceğim. Bakın 3 motifi ekledim. Bu şekilde de gayet görüyorsunuz düzgün bir görüntüsü oluyor. Şimdi eklediğinizde beremizin şekli belirlenmeye başlıyor. Motiflerimizi ekleyelim, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın 5 motifi de ekledim. Beremiz gayet şekil aldı. Sadece bir motifimiz kaldı. Yine ben buraya geldim her zamanki gibi. Şimdi son motifi de göstermek istiyorum sizlere. Çünkü bunun üç kenarını da ekleyeceğiz. Hemen 3 trabzanımı yaptım. Herhangi bir köşesinin de yine 3 trabzanını örüyorum. 2 3. Burada sadece gideceğimiz yerleri göstereceğim. Siz kısa tutmak adına videoyu buradan alıyorum. Yine her zamanki gibi direkt buraya geçiş yapıyorum. Ara boşluğumuza. Buraya kadar yine aynı köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Bu şekilde bu kenarına ekleyerek gelelim. Sonrasında devam edeceğiz. Köşemizin ilk 3 trabzanını yaptım. Bakın bu köşeye geldim. Kare motiften değil arkadaşlar. Altıgen motifimizin şöyle köşesinden alıyoruz. Bu orta kısmı biraz daha kapatmak adına burada bir zincir çekerek kapatıyorum sadece. Orayı hemen köşemize 3 trabzan daha yapıp devam ediyoruz. Hemen buraya ekliyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyoruz. Bu araları da yine aynı şekilde bu kısımlara ekleyerek ilerleyelim. Köşeleri gösterdim. Bakın burayı da göstereyim şöyle. Bu kısmı ekliyoruz. Burayı köşeye kadar gelelim. Sonra da yukarısına ekleyip, yani buradan bu şekilde ekleyerek burayı da kapatacağız. Yine bakın buraya kadar geldim. Yine köşemizdeki 3 trabzanı yaptım. Burada da geliyoruz. Kare motifimizin değil, yani şu motif değil, buradaki altıgen motifimize bakın arkadaşlar. Altıgen motifimizin köşesine ekleme yapıyorum. Kapattım sadece. Aynı yere 3 adet yine trabzan örüyorum. Sonuna geldik zaten. Hemen buraya geçiş yaptım ve kapattım. Atlıyoruz. Yukarıya kadar da yine aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın bu kısma kadar, sonrasında birlikte öreceğiz. Hemen şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın berimizin gayet hiç marullanma da kalktı ortadan, ama siz kullandığınız ip
yapısı eğer marullanma yapıyorsa dediğim gibi şu motifimizi tam buraya eklemeden şu aradan buharlı ütüyle kısık ayarda şöyle ütülerseniz düzelecektir. Benimkinde olmadı. Bu ipleri en son zaten temizlenecek. Bu kısma kadar geldim. Hemen buradaki ilk 3 trabzanımı ördüm. Burada şu yaptığım üçlü trabzanın tam tepesine bunu birleştiriyorum. Bunu bu kısımda yapıyoruz. Birleştirme yaptıktan sonra da tekrar bunu sadece kapattım. Aynı yere çok köşemiz oluyordu. Buraya üçlü trabzanlarımızdan 2 adet yani 2 sefer yapıyorduk. Bakın tam köşe olduğu için devam ediyor. Direkt zaten bu kısımlar örülerek hemen göstereceğim. Yani burada motiflerimizin son sıraları yani son kenarlarında öreceğiz. Bu şekilde örerek tamamlayacağız. Evet, şimdi köşeye geldik. Burayı göstermek istiyorum. Bakın hemen köşe kısımlarındaki ilk buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 adet. Eklemede 3 adet yapmıştık. Kalan 3 adet burada yapıyoruz. Direkt hiç zincir çekmeden bu köşemize geçiş yapıyoruz. Buradaki trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Yani düz bir şekilde arkadaşlar yaparak geçişlerimizi yapıyoruz. Berenin komple bu 6 tane kare motifimizin bu sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Evet, göstermek istiyorum. Bakın başladık. Başlangıçta geldik. Buradaki üçlü trabzana eklememizi yapıp direkt sıralarımızı köşelerimizde de trabzanları yaparak hiç arada zincir çekmeden komple kenarlarımızı sonuna kadar gelelim başladığımız yere kadar. Evet, şimdi buradaki köşemizin yine bu 3 tane olan trabzanını yapıp burada bağlantı yerimiz belli oluyor zaten. Köşeye de yine üçerli trabzan gruplarımız olmuştu. Buradakinin ilk trabzanına sabitliyorum. İpinizi burada farklı renkli lastik kısmını yapacaksanız burada kesip başka renkle devam edebilirsiniz. Ben yine aynı renkle devam edeceğim. Bu kısımda 2 zincir çektim. Kesmelerimiz olacak. Trabzan olacak. Trabzan komple gideceğiz ama ara ara kesmelerimiz olacak. Hemen ilk trabzanımı yaptım. Şöyle dibine batarak yapmak istiyorum. Evet. Birleştirirken daha güzel bir görüntü olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu başta kesmemi şöyle bu kısımlarda değil de 2 trabzan yaptıktan sonra bu üçerli trabzanlar var ya, bunların ilkini zaten batmıştık. Bunun ilk ve ikincisini teke düşürerek kesmemi motiflerin bir başında bir sonunda yapacağım. Bakın şimdi tekrar devam ediyoruz. Motifin bu kare motiflerimizi söylüyorum arkadaşlar. 6 tane kare motifimiz vardı. Bu kesme işlemini de siz yapacağınız kişiye göre, baş çevresine yani ölçüsüne göre bu kesme işlemlerinin genişliğini ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kadar, ister daha dar daha da geniş yapabilirsiniz. Benim motif sayılarıma göre ben bunu bu şekilde yapmak istedim. Örüyoruz sonuna kadar. Ölçülerini de bitirdikten sonra sizlerle benim yaptığım berenin ölçülerini de size söyleyeceğim. Daha büyük yapmanız için bu motifleri 1 2 3 4 5 6 sıra yaptık. Siz 7 sıra yapabilirsiniz. Büyük bir bere elde etmek istiyorsanız ya da daha küçük olursa 5 sıra olur. Bunun için çok zor bir matematik gerekmiyor arkadaşlar. Gayet basit. Hemen sonuna kadar gelelim. Trabzan yaparak. Bakın. Burada ilk
bu üçlü trabzanın ilkini ördüm. İkinciyi şöyle bakın, ilk iki ilmeğimi çıkıyorum. 2 ilmeğim tığda kalıyor. Tekrar başını alıyorum tığımın, 2 ilmeği çıkıyorum. Sonrasında üçünü birden çıkıyorum. Bir kesmeyi burada yapıyorum. Tekrar bu arada bir tane trabzan örüyorum. Tam bu eklediğimiz yer orta kısma kalıyor. Yine bu bakın, ilk motifimizin yine başında bir tane yaptık. Kare motifimizin bir tane de sonunda. Burada da yine tekrar burada bir kesme yapıyoruz. Bu da ikinci motifimizin yani başlangıcı oluyor. Yine tekrar sonunda, yani hep motiflerimizin başı ve sonunda kesmelerimiz olacak. Tekrar bir kesmeyi de burada yaptım. Şimdi motifimizin sonuna doğru gidelim. Bunu siz dilerseniz bu motiflerin yani bunu ayarlayıp orta kısımlarına doğru da yayabilirsiniz. Bu kesme işlemlerini dediğim gibi tamamen sizin bu ağız berenizin bu lastik kısmıyla, yani ağız kısmıyla alakalı. Genişliğini ayarlayıp siz 3 kesme de yapabilirsiniz ya da daha az kesme yapabilirsiniz. Sade kesme yaptım. Nasıl yaptığımı gösterdim. Bu şekilde şu düğümümü de arkada bırakmak istiyorum. Bir kez daha gösterdiğimde zaten anlaşılır olacaktır. Yine geldik köşelere, bakın arkadaşlar. Köşe kısımlarına ilkini yaptım. Burada yine bir kesme yapıyorum. Kestim. Direkt bakın, burada bir tane tek trabzan örüyorum. Ortada yine bu yanda başlangıcında bu üçüncü motifimiz oluyor. Kesmemi yapıyorum. Motiflerinizi 7 sıra yapacaksanız berelerinizi ve 6 sıradan değil de 7 sıradan yapacaksanız motiflerinizi kesme işlemlerini yani bir kesme işlemi daha yaparak bu orta kısmında yaparak arttırabilirsiniz. Çünkü geniş oldukça çevresi de genişleyecek, lastik kısmı olan tarafı. Şimdi yine tekrar gösteriyorum. Bakın, orta kısmı işlemimizi bu şekilde yaparak ben bir başta motifin bir sonunda, bir başında, bir sonunda keserek sonuna kadar ilerleyelim. Dediğim gibi eğer bu kısmı siz çok geniş olur derseniz bu kesme işlemlerini bir tane de motifin ortasında yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna yaklaşmak üzereyiz. Ben burada ilk başta kesme yapmadığım için bir tane vardı burada arkadaşlar. O yüzden ben bir tanesini burada, yani bitimine yakın yapacağım, eşitlemek için. Çünkü ilk kesmemi yaptım burada bir tane. Ama burada da bir tane gerekliydi. Motifimizin sonuna doğru bir tane kesmeyi yapalım. Sonrasında lastik örmeye, önce burada bir tane yapıyorum. Bir önceki sıradan burada da bir trabzan örüp birleştirme, şu iki zincir değil çektim. Zaten trabzan, yanındaki trabzana birleştirdim. Bu şekilde biraz toplamış oldu. Dediğim gibi topladı bayağı da. Lastik ördükçe de toplayacaktır bu kendini. Siz bunu kesmelerini ayarlayıp bu şekilde örebilirsiniz. 2 zincir çektim. Hemen önündeki lastik örgüyü zaten çoğumuz biliyoruz. Bu kestiklerimi arkadaşlar şöyle ikisini birden alıyoruz, bakın. Yani tek tek değil, zaten bunu bire indirmiştik. İkisini birden beline doluyorum. Arkadan bir önden alıyoruz örüp bir arkadan, bir önden bir arkadan lastik kısmını örüyoruz. Kestiklerimizi de gösterdiğim gibi yapıyoruz. Çünkü bu sefer tek tek batarsak zaten eksiltmemiş oluruz. Yine aynı sayılarla devam etmiş oluruz. Arkadan
ördük, önden örüyoruz. Şöyle. Sonuna kadar burayı göstereyim. Yani kestiğim yeri bir tane daha size göstermek istiyorum arkadaşlar. Sürekli bu şekilde ipi takıyorum. Evet, bir yönden bir arkadan alarak örüyoruz. Motifimizin bu kısmına kadar devam edelim. Burayı ben bu lastik kısmını 3 numara değil de daha 2 numara 2,5 milimle de örebilirsiniz. Daha toplu sık dursun diye. Bakın öndekini alıyorum. Ve yine kestiğimiz yere geldik arkadaşlar. Bunu ikisini birden, yani zaten teke düşürdüğümüz için bu yanıltmasın sizi. Şu aralardan değil de hemen şöyle arkadan alıyoruz. İkisini birden buradan örmüş olacağız. Hemen bakın. Biraz sıkıntı oluyor. Evet. Kestik. Burayı ördük. Şimdi buradaki tek olan trabzanı önden örüyorum. Tekrar bu iki tane kestiğimi arkadan örüyorum. Evet. Bu şekilde sonuna kadar gelelim arkadaşlar, göstermek. Eksiltme, artırma yok zaten. Bu ilk lastik ördükten sonra 3 sıra daha öreceğiz. Toplamda yani trabzan sıramız, bir de 4 sıra lastik örüyoruz ve beremizi tamamlıyoruz. Lastik kısmını da bunu komple örelim, devam edeceğiz. Burada yani göstereceğim bir şey yok. Şu sonuna doğru örelim. Belki şu ekleme yerini, birleştirme yerini göstereyim bu sırada. Sonrasını hep birlikte örelim ekran arkasında. Evet arkadaşlar, bakın sonuna geldim. Yine buradaki eksilttiğim, yani iki trabzanı bire düşürmüştüm. Bunu önden aldım. Diğerleri hep arkadan alarak örmüştüm. Şimdi arkadan alıp burada hemen başladım. İlk ördüğüm şu lastik kısmına sabitliyorum. Bakın. Burada bir tane trabzan daha fazla yaparsanız şu kısmı da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu görüntü tam lastik görüntüsü versin diye demek istediğim şu. Bunu göstermek istiyorum. Yani bizim burada keseceğimiz bu arka lastik olacaktı ya, sonu şöyle ön lastiğe. Bu ön lastiğe denk gelmesi gerekirdi ki şöyle göstermek istiyorum. Bu başlangıçtaki çektiğimiz iki zincir arka olarak kabul edelim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacaktı. Ama bizimkisi ön lastiğe arka, yani bir tane trabzanımız fazla olacaktı. Siz bunu anladınız. Böyle ördüm. Ön lastik aldım burayı da. Ben burayı ön lastik, tabi bunu önden aldığım için bunu arkadan almam gerektiği için bunu arkadan alıyorum şimdi. Siz bu şekilde yapın. Bir trabzan daha sayılarınızı sayarak, yani bunu ayarlayarak yaparsanız benim gibi böyle iki tane arkaya denk gelmez arkadaşlar. Dilerseniz bunu arkadan aldıysam arkadan battığıma tekrar bir tane daha önden alarak bunu eşitleyebilirsiniz de, bakın. Yani burada bir tane fazlalaştırmış oldum. Demek istediğim görüntü buydu. Bakın, iki önden bu başlangıçta çektiğimiz iki zincir arada kalacak. Arka lastik gibi görüntü olacağı için başlangıçta da lastiğimiz önden olması gerekiyor. Bitişte de, eklemeden önce de önden almamız gerekiyor lastiğimizi ki bakın aralarda kalanlar arkada, bu iki zincirimizi oraya sayıyoruz. Burada bakın
Aynı yeri hem önden aldım, hem arkadan hem de önden alarak şu son trabzandan bunu da yapabilirsiniz. Sökmenize gerek yok. Ama eğer trabzanlarınızı başlangıçta şu alt sıradaki trabzanlarınızı kesmeyi bir tane yapmayın. Bir tane fazladan eksik yapın kesmeyi, ya da fazladan bir trabzan sonuna kadar sayıp çekerseniz, trabzanı yaparsanız eşitlemiş olursunuz. Hemen 2 zincir çekiyorum. Tekrar bakın, bu çektiğim 2 zincir oluyor, bu arkada görüntü veren arka lastik gibi. Hem başlangıçta önden tekrar alıyoruz lastiğimizi. Bitişte de yine bu lastik kısmını önden örülmesi gerekiyor ki bu arada güzel bir muntazam bir şekilde lastik görüntüsü devam etsin. Önden aldım, tekrar arkadan alıyorum. Bunu ekleme yeri, yani hem birleştirme yerini gösterdim size, hem de sizin de berenizde böyle bir sıkıntı olursa ipinizi kesmeden de dediğim gibi şuradakine bakın, hem arkadan ördüm hem bu beline önden yaparak görüntüyü verdim. Bu arkadakini de bu tek trabzana batarak ördüm. Bu öndekini de burada, yani bir tane arttırmış oldum. Aynı trabzana hem önden hem arkadan lastik yaptım. Görüntüsü bu şekilde olsun diye. Şimdi tekrar bakın, ikinci sıra lastiğimizi yapıyoruz. Trabzandan sonraki. Trabzan sırasını sayarsak da 5 sıra, dediğim gibi bunu yapıyoruz. Bundan ayrı 2 sıra daha yapıp bir trabzan sırası, 4 lastik sırası tamamlıyoruz beremizi. Evet arkadaşlar, tamamladık. Bakın 4 sıra lastiğimizi ördük. İpimizi burada kesiyoruz. Bu şekilde gayet esnek bir lastik elde ettik. Hemen birleştirmemi yapıp burada ipimi bir zincir çekip kesiyorum. Bakın, birleştirme yaptım. Lastik kısmını ördüğümüz yerlerde bu şekilde bir görüntü oldu. Devamı gibi, yani hiç ekleme yeri olduğu belli olmuyor. İpimizi biraz uzun kesip aralardan gizleyerek temizleyelim arkadaşlar. Beremizi tamamlamış olduk. Bu şekilde de dediğim gibi siz benimkisi marullanması kayboldu. Ördükçe gayet güzel görünüyor arkadaşlar. İpleri en son temizleyelim içeriden. Ölçüsünü ben ördüm, berenin ölçüsünü söyleyeyim. Dediğim gibi bu tamamen sizin öreceğiniz kişiye, yani genişliği, büyüklüğü. 6 sıra değil de 7 sıra örerek motif büyütebilirsiniz, ya da 5 sıra örerek küçültebilirsiniz. Aynı tekniklerle, aynı sistemle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ölçtüğüm zaman 24 santim bu kısmı. Komplesini de şöyle ölçmek istiyorum ben. Katlayıp beremizin şu kısmından tekrar ölçelim. Bu da tamamı 19 santim. Tam bu tepeden yaparsak 19 santim, 20 santim ölçtüğümüz yer. Lastik kısmını da şöyle göstereyim size kaç santim olduğu. 4 santim. Bakın, trabzan şu kısmı saymıyoruz. Trabzan tam 4 santime yakın. 4 santim uzunluğunda oldu. Bu şekilde beremizi tamamladık arkadaşlar. Şu orta kısmına da siz pompon, farklı bir şey, dediğim gibi oraya bir aksesuar şimdi öreceğiz. Onu örelim. Ben kendim böyle, ben de ilk defa yapacağım. Hemen şu anda spontane bir şekilde oraya bir şöyle küçük bir kup gibi bir şey, ressam berelerinde bu şekilde olduğu için yapalım. Şöyle zincir ayarını hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 10 da çekebilirsiniz, fark etmez. Ben 10 çekeyim, siz yine bunun eğer kısa veya uzunluğunuz hoşunuza gidecek şekilde ayarlarsınız. Hemen sonuna kadar şöyle her tek dalını alarak, kameranın ekranı netliği kayboluyor arkadaşlar, o yüzden her şöyle tek dalını sık iğne yapıyorum. Sık iğne şeklinde sonuna kadar devam edelim. İlmek çektiğimiz zincir sonuna kadar.
sonuna da hemen yapıp geriye dönüyorum. Hemen bakın şu dibinden sık iğne yaparak tekrar başa kadar hiç zincir çekmiyoruz. Sadece geriye dönüp direkt içerisine batıyorum ilmeklerimin. Bakın ikisini de alıyorum. Tek dalına batmıyorum. Yine sonuna kadar bu şekilde 2, yani geri dönüşleri sayarsak, ilk çektiğimiz zinciri saymazsak 3 sıra bu şekilde sık iğne örüyoruz. Hemen tekrar geriye döndüm. Yine aynı dibinden zincir çekmediğim için dibinden batıyorum. Sonrasında birleştireceğim. Karşıda ekleyerek bakın şu sonuna da şöyle kaydırma yaparak şu kısmından kaydırma yapıyorum. Alıyorum. İster tek dalından fark etmiyor. Sadece amaç bunu karşıda birleştirmek arkadaşlar. İster tek dalından sizin rahatınıza, kolayınıza nasıl geliyorsa bu şekilde birleştirerek kaydırma tekniğiyle tekrar göstereceğim. Bakın. Buraya battım. Çift dalına batıyorum ben. Sonrasında yine böyle karşılıklı kaydırdım. Çift dalına battım. Tekrar biraz kamera uzun sürünce videolar arkadaşlar böyle kamera görüntüsü kalitesi düşüyor. Bulanık, sonuna geldik zaten. Bulanık bir görüntü oluşuyor. Hemen tekrar bakın. Battığımız yerlerden değil, karşılıklı sonuna kadar bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Evet. Burada birleştirmemizi yapıp başa kadar gelelim. Başa da geldim. Burada da tekrar bir kaydırma yapıyorum. Yani gelişi güzel, şöyle batırıp tığımızı kapatıyorum komple. Bu şekilde bunu kapattım. Bir zincir çektim. Ben bunu sadece size göstermek amaçlı arkadaşlar. Uzunca böyle kesip ister dikin bu ipi. Ben göstermek amaçlı, isterseniz buradan dediğim gibi şu içeriye ipi alarak düğüm yapabilirsiniz. Benim biraz daha eğer kalın olsun istiyorsanız siz bunu 3 sıra değil de 4 sıra sık iğne ile yapın, örün. Amaç şöyle göstermek istiyorum. Şu orta kısmına dediğim gibi dikebilirsiniz de kenarlardan. Şöyle alta doğru da ipini alıp şöyle ressam beresinde, ama bu uzun eğer olduysa dediğim gibi 10 zincir değil de 7-6 zincirle şu ipleri de temizleyerek şu ortasına daha kalın, ben şöyle çok kalın istemedim, görüntüsü şöyle küçücük bir şey olsun diye. Daha kalın istiyorsanız geniş olmasını siz 4 sıra 5 sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde ortasına da böyle bir aksesuar oluyor ressam berelerinin arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Dikip ya da bu şekilde alttan tutturarak farklı bir teknikle de örebilirsiniz. Sık iğneyi komple bu amigurumi oyuncak kol bacak örüldüğü şeklinde de örebilirsiniz. O şekilde sık iğne yukarıya doğru. İçine elyaf yani doldurup da daha böyle tok bir görüntüsü olsun istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak da kanalıma destek olursanız sevinirim. Videolarımın devamı için bu çok önemli emeklerimizin karşılığını biz de sizlerin beğeni ve yorum yaparak da kanalımıza abone
olmanızdan biz de bu şekilde karşılığını alıyoruz. Desteklediğiniz zaman. Tekrardan başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Bu tasarımın sahibi Kiraz Küpem sayfasına tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek ümidiyle.